Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle birlikte sıcak suyla hazırlanan çok güzel kütür kütür bir kornişon turşu tarifi yapıyoruz. Çok kısa sürede hazır olan çok lezzetli bu kütür kütür turşu tarifimin hemen yapım aşamasına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle kornişon salatalıklarımızı şöyle güzelce su içerisinde parmaklarımızla ovuşturarak yıkayalım. Üzerinde herhangi bir kalıntı kalmamasına özen gösterelim. Böyle 2-3 su değiştirerek kornişon salatalıklarımızı yıkayalım. Güzelce yıkamış olduğumuz salatalıkların şimdi uç kısımlarını çok derin olmayacak şekilde bir bıçak yardımıyla keselim ve alalım. Daha önce sıcak su ile turşu denemediyseniz eğer bu salatalık turşusu hem böyle kütür kütür çok güzel oluyor ve asla erime yapmıyor. Sizlerin de bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ben bu tarifim için toplamda 1 kilogram kadar kornişon salatalık kullandım. Ayrıca 2 küçük baş sarımsağı suda bekleterek güzelce soydum ve sonrasında ortadan ikiye bölerek hazırladım. 1 su bardağı üzüm sirkem var. Ayrıca turşumuzu kesinlikle kaya tuzuyla hazırlıyoruz. Burada kaya tuzum, limon tuzum ve bir miktar da toz şekerim var. Sizler dilerseniz limon tuzu yerine limon da kullanabilirsiniz. Turşumuzu sıcak suyla hazırlayacağımız için mutlaka cam kavanoz kullanalım. Ben bu şekilde küçük ebatlarda cam kavanoz kullandım. Öncelikle kavanozların alt kısmına ortadan ikiye kesmiş olduğum sarımsaklarımı ilave ediyorum. Sarımsakları bu şekilde keserseniz aromasını daha güzel verecektir. Kornişon salatalıklarımın büyük olanlarını alıyorum ve kavanozumun içerisine uzunlamasına tek tek diziyorum. Bu şekilde kavanozumuz daha çok salatalık alacaktır. Gelişigüzel içerisine koyduğumuzda salatalıkların arasında boşluk kaldığı için daha az salatalık oluyor. Sizlerin de bu şekilde önce büyük olanları kavanozun içine yerleştirip küçük olanları da ayrıca koymanızı tavsiye ediyorum. 2 kavanozumu bu şekilde ilk önce iri olan salatalıkları koyarak hazırlıyorum ve sonrasında diğer kavanozuma da geriye kalan küçükleri yerleştirerek bu şekilde hazırlıyorum. Bu arada kanalımda birbirinden farklı kış hazırlıkları tarifleri de mevcut. Dilerseniz açıklama kısmındaki linki tıklayarak onları da izleyebilirsiniz. Ayrıca sizlerden ricam bu videomu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalıma destek olmak için de abone olmayı unutmayın lütfen. Büyük olan tüm kornişonları dizdikten sonra böyle küçük olanları da şimdi 3. kavanozumun içerisine gelişigüzel bir şekilde yerleştiriyorum. Salatalıkları yerleştirirken yine ara kısımlarına sarımsak eklemeyi unutmayalım. Bu şekilde 3 tane kavanozumu doldurarak hazırladım. Ben bu tarifimde 600 gramlık cam kavanozlar kullandım. Siz dilerseniz 1 kilogramlık kavanozlarla daha fazla miktarlarda salatalık turşusu hazırlayabilirsiniz. Şimdi sıra geldi diğer malzemeleri eklemeye. Her bir kavanoz için şöyle 1 yemek kaşığı olacak şekilde kaya tuzunu koyuyorum. Bu tarifte mutlaka kaya tuzu kullanalım. Sofralık tuz kullanmayalım. Aksi halde turşunuz çabucak eriyecektir. Şimdi de her bir kavanozun içerisine şöyle tatlı kaşığının ucuyla limon tuzu ilave ediyorum. Ben bu tarifimde limon tuzu kullandım ama sizler dilerseniz sıkılmış limonun suyunu ya da limon parçaları da kullanabilirsiniz. Şimdi de turşumun asitik dengesini sağlaması amacıyla yine tatlı kaşığıyla her bir kavanozun içerisine 1 tatlı kaşığı olacak şekilde toz şeker ilave ediyorum. Son olarak da içerisine üzüm sirkemi koyacağım. Yine her bir kavanoza 1 kahve fincanı olacak şekilde üzüm sirkesini döküyorum. Sizler 1 litrelik büyük kavanoz kullanacaksınız eğer üzüm sirkesini 1 çay bardağı olarak da kullanabilirsiniz. Birer fincan üzüm sirkesini de koyduktan sonra şimdi de içerisine kenarda güzelce kaynamış olan kaynar suyumu döküyorum. Kavanozların boğaz kısmına gelecek şekilde kaynar suyumu dökerek bu şekilde turşumu hazırlıyorum.
Bu arada kavanozların kapakları da mutlaka yeni alınmış sıfır kapak olsun. Önceden kullanılmış kapakları kullanmayın. Ben kapaklarımı da yine kaynar suda güzelce beklettim ve kuruladım. Bir mutfak örtüsünden yararlanarak kapaklarımı güzelce sıkıştırıyorum ve bu aşamada şöyle iki ileri salladıktan sonra kavanozumu ters çevirerek kenara alıyorum. Bu aşamada kavanozların kapaklarını sıkıca kapatmaya dikkat edelim ki hiçbir şekilde hava almasın. Hava alıp atarsa turşunuz bozulacaktır. Son olarak turşu kavanozlarımı şöyle ileri geri sallıyorum ki içerisindeki şeker, tuz ve diğer malzemeler güzelce birbirine geçsin. Bu şekilde ters olarak bir gün bekletiyorum ve gördüğünüz gibi sonrasında hemencik turşularımız sararmaya başlıyor. Bu turşuyu dilerseniz bir hafta sonra açıp tüketin, dilerseniz bir sene bekletin. Hiçbir şekilde bozulma olmayacaktır. Şöyle bir hafta sonra turşumun kıvamını da nasıl kütür kütür olduğunu da size yakından göstermek istiyorum. Evet, bir videomun daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tarifim hakkında varsa sorularınız yorumlar kısmına bekliyorum. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.